Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün yorganlarımı eski usulde katlamış olduğum KonMari yöntemine tekrar geri dönmeye karar verdim. Aslında daha öncesinden o şekilde katlıyordum. Ancak belli bir zaman sonra biraz sıkıldığım için daha farklı katlamaya başlamıştım. Aslında o katlama şeklimde bildiğiniz klasik bir yorgan katlama şeklindeydi. Tabii ki daha öncesini ve sonrasını mutlaka sizinle paylaşıyor olacağım. Ancak en son annemle görüştük ve annem bana evde kendi yatak dolabındaki yorganlarını benim eski usulde katladığım şekilde katladığını söyledi ve bir de fotoğraf gönderdi. Ben de tekrar bir heveslendim. Yorganlarımı yine eski usulde KonMari yöntemiyle katlamaya karar verdim. Şimdi en küçük yorganımla başlayacağım. Size nasıl katladığımı göstereceğim. Yorganımı nasıl katladığımı en uygun sanırım size burada gösterebileceğim. Bu arada zemini önce süpürdüm. Daha sonra sildim. Odam gayet temiz. Şimdi bu konular hakkında da yorum gelsin istemiyorum. Yorganımı yere serdim. Bunun için de en küçük olan, yani tek kişilik olan yorganımı seçtim. Ama diğer yorganlarımı da aynı bu şekilde katlıyorum. Şimdi düz bir şekilde yere yerleştirdim. Görüyorsunuz şurası boyu ve şu tarafı da eni. Şimdi hemen şuradan alıyorum ve ortaya doğru yorganımı getireceğim. Tekrar şöyle bir elimle düzeltiyorum. Ve daha sonra da şu bölümünü hemen bunun üzerine katlıyorum. Bu arada biraz yorganımı çektim ki daha net görebilirsiniz diye. Ben bütün yorganlarımın çarşaflarını mutlaka yorganımın içerisinde muhafaza ediyorum. Ki acil bir misafirim geldiğinde çarşafı ayrı bir yerden, yorganı ayrı bir yerden bulmayayım diye. Şimdi bunu tam ortaya yerleştirdim. Bakın hemen şu bölümü yorganın bu giriş bölümü. Burası da diğer taraf. Şimdi öncelikle şunu şöyle ortalıyorum. Biraz daha yaklaşacağım size. Şöyle. Bunu ortaladım. Şurada biliyorsunuz ki bir cep oluştu. Aslında ben nevresimlerimi de bu şekilde katlıyorum. Daha önceden nevresim katlama videomu izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Şimdi bunu hemen bu tarafın içerisine alıyorum. Ve kompakt bir yorgan elde etmiş olacağız. Ve yorgan hiçbir şekilde dağılmıyor. Bu kadar, bitti. Görüyorsunuz. Biliyorsunuz YouTube kanalları için bu yorumlar gerçekten son derece önemli. Videomun altına bir kalbinizi alırım. Yani bir küçük nokta bile olsa yorum yapın. Yani o nokta yapmayın, kalp yapın. Yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Ayrıca tabii ki kanalıma abone olup bildirim zilini açıp ki siz ilk videolarından haberdar olabilirsiniz. Olursanız da çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Umarım keyifli izlemişsinizdir beni. Uzatacağım şimdi yine. Neyse, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.